Yine yeşillendi fındık dalları. Evet. İnsanları böyle dokunmadan cisimleri hareket ettirmeyi öğreteceğiz. Kanka Fatih Yürek'in yılanına benzedi bu böyle. Oynuyor kanka. Fatih Yürek'in yılana bak. Fatih Yürek'in yılanı havaya kaldırıyorum şu an. Bir dakika. Yanımda fazladan borcam var. Vay. Ne bileyim üflemediğini. Ne kadar tedariklisin. Ne bileyim üflemediğini. Burak, seçtiğin kart neydi? Seçtiğim kart kupa 8'di. Arkadaşlar herkese merhaba, ben Kıvanç. Ben Burak. Demedin. Demedin. Bir daha. Demek Arkadaşlar herkese merhaba, ben Kıvanç. Ben Burak. Onu diyecektin yani. Demedin. Heyecanlandı kanka, kamera karşısında biraz panikledi. Oğlum hani şöyle dürtünce sana hav yapacaksın. Hav. Arkadaşlar yeni bir video daha beraber. Arkadaşlar yeni bir video daha konuşalım. Artık evde kafayı yemeyeceğimi. Evet. Yine yeşillendi fındık dalları. Hop hadi Frank. Hop. Üstündeki ne kadar güzelmiş kanka. Kanka işte bunu görünce aklıma geldi. Çok hoşuma gitti. Teşekkür Çok ederim. beğendim. Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu aralar bildiğiniz gibi evde çekiyoruz. Yine evdeyiz. Böyle ışıkların falan olduğuna da bakmayın. Kurduk bunları ama aslında bunların da bir hikayesi var bu ışıkların ha. Evet ya. Anlasana. Nerede? Arkadaşlar biz bu ışıkları Amerika'dan aldık. Amerika'ya da nasıl gittik? Bu yeteneksiz Türkiye'de şampiyon olduktan sonra biz paramızı bize verdiler oradan. Bize dedik ki ya dedik bunu sahne gösterilerimize yatırım yapalım. Ondan sonra baktık burada çok pahalı aletler. Her şey çok pahalı. Kıvanç dedik abi dedi ben araştırdım. Biz de Amerika'ya gidip bunu Amerika'dan alırsak bu aletleri New York'tan gidip oradaki verdiğimiz parayla çok daha ucuza geliyor. Uçak biletlerimiz bile bedavaya geliyor dedi. Hatta cebimize de para kalıyor dedi. İşte biz de gideceğiz. Headset alacağız. Sis makineleri, ışıklar, başka kablolar, ses tesisatları falan fişman. Her neyse biz gittik Amerika'ya. New York'a indik. İki Türk New York'a indi tabi. O zaman dolar 2.1 miydi? Öyle bir şeydi. Lan biz ne bulduysak aldık. Laptop aldık, PlayStation aldık. Para da gelmiş yeteneksizsinizler. Aldık oğlu aldık dedik. Ne de olsa ucuz. Ondan sonra arkadaşlar bir sürü valiz yaptık böyle. Götürdüğümüz kıyafetlerin de hepsini çöpe attık orada. Hani ağırlık olmasın diye. Uçağa bindik. Türkiye'ye geliyoruz. Biz indik mi Türkiye'ye? Anlatmak istersen buyur kardeşim. Abi indik Türkiye'ye. Tam böyle mutluyuz. Vatanın topraklarına geldik. Valizleri aldık. Tam kapıdan çıkacağız dışarıya. Dedi ki nereden geliyorsunuz dedi. Amerika'dan şu X-ray'den geçirin şunları. Biz de gayet normal. Geçelim abi ne var ki sonuçta kanunsuz bir şey olacağını hiç düşünmüyoruz yani. Yani parasını verip almışız canım. Ya ülke kokayı mı sokuyorsun? Ya öyle bir şey yok yani. Ama biz neler almışız yani? 2 tane PlayStation, laptop, telefon, sis makineleri, headsetler, ışık makineleri. Kamera aldık kocaman böyle bir tane tabii, gösterip kamera çantaları falan. Hepsi valizde. 20 metre HDMI kablosu aldık ya. Bok mu var yani? Git yazıcı yolundan al yani. Amerika'dan niye alıyorsun? Görgüsüzlük. Yani neler aldık yani? Onu o fotoğrafı bulabilir miyiz? Aa evet var. O fotoğrafı da koyalım. O fotoğrafı da şurada bir yerde koyalım. Hatırladım. Abi adam diyor ki geçirelim. Tabii abi geçirelim falan. Koyduk X-ray cihazından. X-ray'den geçti diğer tarafa. Açar mısınız dedi. Açayım abi ne var ki içinde? Açtık abi valizi. Bir açtık içerisi cennet. Yok yani teknik malzeme. Elektronik malzeme. Mikser bile almıştık bayağı ya. Yani doğumakta çalışan adamlar gibi yani. Ne varsa içinde var. Adam dedi ki bunları nerede kullanacaksın dedi. Biz de böyle abi iş için aldık işte. Biz böyle yetenekli şampiyonluk bilmem ne bunları yurt dışından daha ucuz diye aldık. Bak lafa bak. Daha ucuz diye aldık. Getirdik falan böyle. Onları kullanıyoruz abi. Kendi işimizle alakalı yatırım yaptık falan. Adam bayağı sohbet ediyoruz yani adamla. Adam dur dinlediniz. Bayağı böyle anlatıyoruz yani adama her şeyi. Adam dedi ki peki de bunların gümrük verdiğini ödediniz mi dedi. Abi biz Burak'la bakıştık. Gümrük vergisi mi? Abi biz bunları kendi işimiz için aldık dedik. Adam dedi ki dedi işte ticaret yapacaksın burada. Bundan para kazanacaksın sonuçta dedi. Abi dedim ama kendimiz için kullanıyoruz. Biz bunu satmak için getirmiyoruz ki. Ama böyle bir ses yoktu. Ne abim abi. Abi. Evet. Sesim affedersiniz bir yerlerime kaçtı benim yani. Abi böyle bir şey olduğunu biz böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk ki falan böyle bayağı adama anlatmaya başladık durumu. Olur mu ya bunun gümrük vergisi bunu ödenilmesi lazım. Bu başka bir ülkeye sokamazsın malları falan. Bir anda kafamdan aşağı böyle kaynar sular indi. Arkadaşlar dedim, ne yapacağız? Hesap çıkarttılar. Ulan biz Amerika'da ne verdiysek para olarak neredeyse burada da aynısını vereceğiz. Yani tabii. Evet yani kafayı yedik yani. Ne taşıdığını mı yanarsın? Oraya kadar gittiğini mi yanarsın? Malzemeyi aldığını mı yanarsın? Bir de yani şey oluyor. 7-8 valiz döndük herhalde tamam mı? Her valizi açtıkça adam oho dükkanı almışsınız oğlum. Evet bundan ne var? Bundan çıkıyor. Oha sis makinesini mi getirdiniz dedi adam. Abim sahne işi falan. Adam yani. Tabii o ara tartışmalar başı. Ben sana demiştim oğlum. Getir
getirmeyelim diye Ben falan. söylüyorum. Oğlum sen niye aldın ki o yani? Ha PlayStation bir tane olsa tamam anladık. Abi- İkinciyi niye alıyorsun? Abi arkadaşıma ver. Zaten olay şurada netleşiyor arkadaşlar. Adam gitgide biz ne söylersek adam cevabını o kadar mantıklı yapıyor ki hiçbir şey söyleyemiyorsun. Adam diyor ki Makinesi nerede kullanacaksın kardeşim? abi gösterdi işte sahnede kullanacağız Bak kendi işinle alakalı. Bundan para kazanacaksın. Bunun vergisini ödemen gerekiyor. Ticaretini yapıyorsun. diyor biz böyleyiz. Evet ya bir aydınlanma geliyor o an değil mi? Gelmedi mi? diye. Aynen. Vallahi bir vergi ödedik arkadaşlar. Üzerinize afiyet. Bize bir girdi. Dedim ki ahım olsun bunları dedim 20 sene kullanacağım malzeme satmayacağım yani. Vallahi ışığı ondan koyduk. Tabii. Bak. Muhabbet oldu Bak, biraz önce. PlayStation 5 çıkar, 6 çıkar, 7 çıkar biz hala bizdeki 4'leri tutarız yani öyle söyleyeyim sana. Satmıyoruz. Vallahi bile. Ya Frank öyle O biz işte. ne yapacaktık? Oyun ölçecektik değil mi? Oyun öğretecektik. Evet arkadaşlar. Bugün güzel bir video çekiyoruz. Çektiğimiz videomuz ne abi? İnsanları böyle dokunmadan cisimleri hareket ettirmeyi öğreteceğiz. Böyle birkaç tane farklı varyasyon yapacağız değil mi? Evet. Sizler arkadaşlar bunu yapabileceksiniz. Oyunumuzu anlatalım arkadaşlar. Burak şimdi bak yapacağımız oyunu yapabilmemiz için bizim bir tane böyle bir kağıda ihtiyacımız var. Bu bir fiş. Hatta sen verdin. marketten aldığımız bir fiş. Aynen marketten aldığın fiş ya da şöyle kağıtla da yapabilirsin. Bunu da ben getirdim yanımda. Buna öğretirken bunu kullanırız olmadı. Herhangi bir fiş de olabilir. Fişi şöyle koyuyorum Evet abi. ve bunu biraz ileri doğru itiyorum. Herhangi bir şekilde böyle müdahalem olmayacak. Fişe Bu da gördüğün bir gibi. kitap. Bu da bir Şuradan kitap. aldığımız kitaplardan bir tanesi. Aynen. Evet. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu statik elektrik sayesinde olacak. Ama bunu sen deneyeceksin. Yoğunlaşmazsan olmaz. Gerçekten yoğunlaşırsan vücutta bir olacak. statik elektrik oluşturacağım. Oluşturacaksın. Ve bunu hareket Aynen. ettireceğim. O yüzden ya işte kolunu sürteceksin aynen bu şekilde ya da saçına ya da sakalına sürterek bir statik elektrik oluşturacaksın parmak uçlarında ve o şekilde mesela şu an yüklüyorum. O şekilde kağıdı hareket ettireceksin. Bak mesela çok hafif hareketli gördün mü? Hatta iyice yüklersen, iyice yükleme yaparsan sakalından gelirsen yani birazcık da hareket edecek. Bu yüklemeyi ne kadar yaparsan yani ne kadar abartırsan yüklemeyi ne kadar fazla yüklersen o kadar çok gidecek. Bunu rahat görmen için yaptım. Rahat görmen için yaptım. Bir tane daha yapalım. Şöyle yapalım. Kitabı kullanmayalım. Sadece bu dursun burada. Bak şimdi yine aynı şekilde. Bu sefer ateş edeceğim ona. Tık diye vuracağım. Tamam. Tamam. Hazır mısın? Bak. Wow. Bir dakika. Aranızda bunu üflediğimi düşünenler olabilir arkadaşlar. Bu imajı ortadan kaldırmak için benim bir şişeye Vereyim mi? ihtiyacım var. Ver. Süper. Şişeyi buraya koyacağım. Aynen bu şekilde. Önüne de kağıdı koyacağım. Artık üflesem de şişe olduğu için kağıdı gitmeyecektir. Şimdi dikkatlice bak. Statik elektrik çok önemli. Yine ateş edeceğim. Arkadaşlar hiç dokunmadan tak yapıyor düşürüyor valla. Nasıl? Çok güzel. Çok iyi değil mi? Süper, mükemmel bir oyun. Biz bu oyuna ne diyoruz abi? Oyunun ismini de hemen. Bu oyunun adı arkadaşlar literatürde Joe Blow. Evet. Ama literatürde de öyle mi geçiyor bilmiyorum. Biz hep Joe Blow diye bunu Joe Blow diye kullandık yani. ama Aynen öyle yazmışlar herhalde. Öyle diye düşünüyorum. Bunu her yerde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Aranızda bunun nasıl yapıldığını anlamış olanlar da olabilir. Ama hiç önemli değil. Önemli olan ne kadar inandırıcı yaptığınız. Zaten normalde bir kez yapmanız gerekiyor bunu. Ben şimdi biraz abartarak Burak 2-3 tane farklı versiyonuyla, sunumuyla yaptım ki siz de eğer herhangi bir tanesini seçerseniz en azından burada izleyip o şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Anlatıyorum hemen. evet abi. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Aslında hiçbir şekilde bir böyle kinetik enerji, statik ya da ne diyorsanız artık buna hiçbir tanesi yok. Arkadaşlar bu arada eğer isterseniz videoyu burada durdurup siz de gidip bir tane fiş ya da bir kağıt alıp bunu deneyebilirsiniz. Böyle yaptığınızda enerjiyi kullanarak yapamayacaksınız. Çünkü bunun bir tekniği var. Deneyin isterseniz videoyu durdurun bakın. Bekliyoruz biz. Tekrar hoş geldiniz değil mi? Böyle açıyoruz videoyu. Peki nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Aslında bu bir ismini söyledik az önce gerçi Joe Blow. Blow üflemekle alakalı ama tabii ki ağzımızda falan hiçbir şekilde bir şey üflemiyoruz. Tamamıyla rüzgarı doğru kullanmakla alakalı. Doğru kullanarak yapıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Şöyle ki önce fişle göstereyim. Bu kaygan zemin. O yüzden bunu kullandık. Kaygan zeminde gittiğimi çok daha rahat görün diye. Aslında bir hava koridoru oluşturuyorum arkadaşlar. Bu hava koridoru sayesinde oluyor. Bu işin tamamıyla kısmı. Satış kısmı diyebiliriz. Yanağıma elimi sürmem lazım. Çünkü benim az önce yani birazdan burada bir hava koridoru yaratacağım. Bu hava koridorunu da yaratabilmem için elimi buradan aşağı doğru getirmem gerekiyor kağıdın önüne. Ve bunu yapmam için de bir neden gerekiyor bana. O yüzden ne dedim ben? İşte sakalımı süreceğim. Böylelikle bir kinetik, statik enerji. Ya, evet, statik enerji yaratacağım dedim. O yüzden sakalıma sürttüm. Sonra burayı da sürtebilirsiniz dedim. Yaptıktan sonra bunu denemek için hemen elime getirmem gerekiyor buraya. Çünkü enerji gitmesin. O yüzden elimi buraya doğru getirirken şuradaki bu geçen mesafeyi elimi sürtüp
onun havasıyla, yani elimin yaptığı rüzgarla onu itmesini sağlıyorum. Bu biraz şöyle, bunu anlamanız için birkaç tane deneme yapmanız lazım. Biraz büyük kağıtta, biraz küçük kağıtla mesafeyi biraz daha uzatabilirsiniz. Nereden ne kadar düşürüyor, ne kadar yapıyor, ne kadar hızlı yaptığınızda ne kadar etki ediyor, bunu deneyip görmek gerekiyor. Haksız mıyım? Evet, evet. Aynı şekilde sakalda yaptığınız zaman daha büyük bir ivme oluyor. Çünkü yukarıdan aşağı doğru geliyor. O yüzden daha büyük ivme. En güzel illüzyonun gerçekleştiği kısımsa şu arkadaşlar. Normalde üflediğinde hemen rüzgar gittiği için direkt düşürüyor. Ama bunun güzel yanı ne arkadaşlar? Güzel yanını söylüyorum size. Kağıt düştü bu arada. Bunun güzel yanı ne arkadaşlar? Burak sen de söyleyince hak vereceksin buna. Evet. Şu, bu rüzgarı yaptıktan sonra bu rüzgar normalde üflemeden çok daha az olduğu için buradan buraya kat etmesi daha yavaş olduğu için aynı zamanda bir süre alıyor. Böyle çok, yani saniyenin bile işte yarısı kadar, yani saliselik bir süreç. O süre zarfında eğer elinizi böyle bir oynatırsanız, bir imaj çizerseniz ona, gerçekten onu itiyormuş imajı oluşuyor. Bir de kağıt çok hafif olduğu için çok rahat kayabiliyor geriye. Bir de şey de güzel abi. Bunu Şişe koyuyorsun yani. Evet, en Aynen. güzel şeylerden bir tanesi o. Bunun güzelliği de bunu yaptığınız zaman şişenin yanından hava vuruyor şişeye. Şişenin yanlarından geçip yine kağıda gidiyor ve tekrar kağıdı itiyor. Şimdi en dikkat edilmesi gereken nokta şu. Hemen onu söylüyorum. Bu oyunu yaparken hangi elinizi kullanıyorsanız o elinizin böyle diagonalinde hiç kimse olmaması gerekiyor. Çünkü bir, rüzgarı kesebilir. İki, buradaki havayı hissedebilir. Hissediyorsun değil mi? Evet. Yaptığında ben hissettim şu an. Evet. O yüzden bu rüzgarı kesmemesi ve bu havayı da hissetmemesi için burada kimse olması gerekiyor. Muhtemelen Burak bildiği için tabii ki bir şey demedi. Ama normalde bunu yapınca getirdiğiniz zaman Ve çok güzel gidiyor, bakar mısın? evet, Yani çok yavaş ağır. bir şekilde. Çok yukarı değil, çok aşağı değil. Tam böyle ortasına, hatta biraz aşağısına doğru getirdiğiniz zaman çok tatlı bir gidiş oluyor. Düşmesiyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Göster istiyorsan. Diyor, sen anlat, ben de. Düşmesiyle alakalı da arkadaşlar şu, bu zemin kaygan olduğu için kayıyor. Çok güzel bir efekt. Eğer kağıdın takıldığı bir zeminde yapıyorsanız bu, o zaman sunumunu bir tık değiştirebilirsiniz. Az önce size gösterdiğim gibi bunu şöyle bir zemine koyarsınız. Mesela burada yapacağım. Böyle bir zeminde ya da tahta zeminde. Bu kaymayacak burada. Takılacak. O yüzden rüzgar gittiği zaman bunu düşürecek. Bunu biliyorum. O yüzden ne yapıyorum? Sanki silahla onu ateş ediyormuş gibi yapıyorum. Şu hareket. Yani şu. Çok az kaldı. Tak. Ve elimi getirir getirmez tabanca yapıp tetiği çekiyorum. Ya ve burada mesela kesinlikle görsel anlamda abi insanın aklına rüzgarın olduğu gelmiyor yani baktığın zaman. İmkanı yok. Çok zor yani. Bak bir daha Burak. Gerçekten çok zor. Hatta Çok uzakta güzel da duruyor. oluyor. Tak. Bu. Gördüğünüz gibi çok böyle arada bir iki saniye geçiyor. Orada sizin işte elinizi böyle silah yapıp çekmek için zamanı sağlıyor. En güzel şey de oluyor. Bu, hemen ekleme yapayım. Mesela bir kafedeyken falan hemen orada fişi koyup ayakta olduğunda da yapabiliyorsun bunu. Hani biraz eğilmen ve getirmen yetiyor. Bu arada böyle bir şey yapabilirsiniz. Fiş çok hafif olduğu için çok iyi gidiyor arkadaşlar. Para da oluyor, kağıt para oluyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Şey de olur. Bu sallama çayların kağıtları var ya. Onunla da oluyor. O da çok hafif. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Çok büyük şöyle bir şey kullanırsanız eğer, bunu da özellikle yaptım. Bu kanatları böyle sanki rüzgardan havalanırmış gibi olursa eğer, bu sefer illüzyonu bozuyor. Bu sefer hava olduğunu düşünebiliyorlar. O yüzden daha kısa, yani şu kısalıkta bir şey kullanmanız gerekiyor. Evet. Bak şimdi dikkat et Burak. Bunda birazcık daha anlaşılır olacak. Böyle yaptığım zaman kanatlar çok böyle açılıyor, belli evet, oluyor. Belli oluyor. Yani şu an sırrını öğrendiğiniz için çok basit geldi size ama eğer doğru şekilde, doğru kişiye, doğru zamanda, doğru yerde yaparsanız çok etkili olacaktır. Çok güzel bir oyun. Ben çok beğendim. O zaman sıradaki oyunumuza geçelim buraya. Hadi geçelim arkadaşlar. Çalışmadan yapmayın arkadaşlar bunları. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuzu öğrendiğimize göre şimdi Burak abiniz. Ama niye yaş oranı çok yüksekler de var izleyen? Burak şimdi... Ben bir kere şey dedim ya. Dedim ki işte arkadaşlar gerçekten bunu çözdüyseniz abi çözdüm deyin, yazın dedim. Tamam, öyle demişim. Altta yorum yazmış. Kimsin lan sen abi ayağı çekiyorsun? Nasıl abi mi diyeceğim lan? Falan. Nasıl yazmış var ya. Ya adres vereyim gel giriş bana yani. Ağzımdan öyle çıkmış. Bu arada geçmiş olsun ya. Gözünde arpacık çıkmış kanka. Ya he ya kanka. Arpacık mı oluyor? Arpacık abi, bir de doktorlar, bütün doktorlar çekti mi? Ya çekme, milletin midesini kaldırmayalım ya. Abi bir anda bilmiyorum, nazar mıdır? Bütün doktorlar derken? Abi bütün doktorları ayaklandırdım dersi, öyle gibi oldu. Hayır abi, göz doktorunu aradım, benim doktorumu. Yazıhaneyi açmamış adam, açmıyorlarmış yani. Aradım, adam bana telefonla şey Açmaz verdi tabii, yani. adam korona vakalarıyla ilgileniyor. Aynen yani. şey açtı işte. Kıvancın gözünde kalacak hali yok. Terimisin işte damlamamlı bir şeyler söyledi. Bilmiyorum ama rahatsız etmiyor beni. Çok mu kötü gözüküyor lan? Yo, hiç belli olmuyor. Belli Aklıma mi? bir söz geldi. Kıvanç Bey söyleyeceğim. Pardon. Kıvanç Bey diyeceğim diyemiyorum ama kendi götünü görmüş, yara sanmış. Ya onun hikayesi vardı, onu anlatmayacağım ya. Yakın Doğu Üniversitesi'ne gitmiş, hatırlıyor musun?
Kıbrıs'a turneye gitmiştik, orada olmuştuk. Evet çok ya, komikti ya. sırtım çizilmişti, gittik pansuman için, adam dedik şey yapmamız lazım, nöbetçi doktor vardı, ultrasonla bakacağız falan. Ultrason mu? Niye falan böyle. Aslında dur, hikayenin başını anlatayım mı? Niye ultrason? Dedi ki SSK'm var bak. Her şey. Arkadaşlar gösteriye gittik. 2013 falan daha Kıvanç'la yine ikili beraberiz. Kıbrıs anımız. Kıbrıs'ta Kanser Hastalarına Yardım Derneği için gösteriler yapıyorduk. Onu da anlatacağız diye bir ayrı. Şimdi gösteri bitti, malzemeleri toplarken bizim bir tane oyunumuz var. Kıvanç onu toplarken sandalyeye oturacağım diye sandalye biraz daha gerideymiş, tamam mı? Kıvanç sen boşluğa bir an zangırt diye otur. Ben de tam Kıvanç'a bakıyordum, tamam mı? Sandalye orada değil diyecektim ama yani. Demedi de. Diyemedim de yani, anladın mı? Ağzımda kaldı. Sonra Bok çuvalı gibi düştüm anasını satayım. sandalye devrildi falan. Kıvancım böyle sırtını çizdi, tamam mı? Nasıl Ondan kanıyor sonra- ama? Öyle böyle değil. Nasıl yani? Öyle bir kanıyor ki yani. Hani şöyle bir çizik. Ben de orada biraz gaza getirdim. Oğlum dedim, bu pasta olabilir, şey olabilir falan. Sen tetanoz oldun mu kanka? Olmadım abi. Ne yapacağız? Kıbrıs'tayız. Ondan sonra orada da bir tane, neydi adamın adı ya? Turgut abi mi? Turgut abi. He, Turgut abi. Turgut abi. Bizi hastaneye götürdü, yakın Doğu Üniversitesi'nin. Oraya da gittik. Allah'ım para yok zaten, daha orada bir şey de kazanmıyoruz yani. Sırf kendimizi geliştirmek için, yardım için bir ay boyunca orada kaldık. Onun bir ultrason parası çıkarttı. Ne dedi? Ultrason dedi, bilmem ne dedi, zart dedi. Sigortan var mı dedi. Var dedim. Özel sigortan var mı dedi. Var dedim. Dedi geç o zaman içeri dedi. Yani adam herhalde şey gibi düşündü. Bu saatte Ben dedim. çocuğun düğünü yaptık. Bizden başka kimse yoktu zaten. Yakın Doğu Üniversitesi'nde hastanede Aynen biz ya. vardık oğlum, acilde. Üniversite yani. adını söylemeyelim oğlum. Ha? Gider sonra haber olur, kulaklarına Olsun gider. ya, öyle. Çok kazıksınız diyor. Hayır Çok hayır pahalıydı. oturdu. Adam dedi ki baktı ki ultrasonla bakmak lazım. Belki iç kanama vardır dedi bana. Ha, evet ya. Ben dedim ki abi yani bir sıyrık ya, pansuman yapın gideyim yani. Yok dedi. Dedim ben istemiyorum abi yaptırmak o zaman. O da dedi ki o zaman kağıt imzalayacaksın. Başka türlü salmayız seni falan. Kağıt imzaladım da öyle saldılar. Paslıydı ama o şey ya. Yani Paslı mıydı? Belki de o yüzden. Paslıydı, onun için gittik zaten. Öyle o arada şey diyordu işte, Turgut abi bizi bırakırken arabada, Kıvanç Bey bir şey diyeceğim, affedersiniz ama Diyeceğim. diyemiyorum ama kendi götürün. Görmüş yerden benden. Turgut abi de müdür diye tanıtmıştı ya bize kendini. Vallahi Ah ya. Turgut abi. Selamlar olsun. Kendisini öpüyoruz burada. Ne zamandır konuşamadık. Evet. Şu an istediğim şey şu. Burada bir gerilimli böyle güzel bir müzik alalım. Ben mi yapayım yoksa? Sen yapma abi. Sen güzel yaparsın ama yapma, tamam. Dikkatli bir şekilde izle kardeşim. Uyandırmayalım. Niye sustuk? Şşt uyanır. Kanka Fatih Yüreğin yılanına benzedi bu böyle. Oynuyor kanka. Fatih Yüreğin yılana bak. Fatih Yüreğin yılanı havaya kaldırıyorum şu an. Mısır şeyleri gibi. İzle. Nasıl? Çok iyi. Güzel mi? Eğlenceli mi? Ben yapabilecek miyim? Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çünkü birazdan bunu sizler de yapabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu oyunu yapabilmemiz için çok küçük bir materyale ihtiyacımız vardı. O da şurada görmüş olduğunuz siyah ip. Arkadaşlar ip var diyorsunuz. Aha da işte bunda ip var. Evet, gerçekten ip var. İşte bakın, halis mulis anam babam usulü ip. Dikiş makine terzide olan ip. İşte aha, ip kullandık mı bunu kullanıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Beğendin mi öncelikle oyunu? Bir kere daha On numara, söylüyorum. çok iyi abi. Bir Güzel, kere evet. Çok rahat yapılır. Şimdi bunu yapabilmemiz için, arkadaşlarımızın bunu yapabilmesi için bir tane masaya ihtiyaçları olacak mutlaka. Tamam. Çünkü bütün dalavere diyelim burada masanın arkasında dönüyor. Arkadaşlar şimdi işin püf noktası şu. Öncelikle sizin ipe, pipete ve bir bantla bir makasa ihtiyacınız olacak. Alabilir miyim şu mavi defteri? Onun üzerinde yapalım. Şimdi canım şekerim. Şuradan biraz bant keselim. Bakın burada bir bant kestik arkadaşlar. İpin ucunu alıyoruz. Şurada da bant var. Bakın ben bantı yapıştırmışım. Şimdi onu sökmedim. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde ipi banta yapıştırıyorum. Sonrasında ise bu bantı pipete yapıştırıyorum abi. Tamam. Tamam. Tam şöyle Hiza alıyorsun. hizalıyorum. Ucuna gelecek şekilde düzgün bir şekilde yapıştırdım. Ve artık şu an ip pipete bağlanmış durumda. Şu şekilde. Bakın şu şekilde
Başlangıcı yukarıda olacak. Ucu bu şekilde buradan çıkacak arkadaşlar. Şimdi burada biz neyden faydalanıyoruz? Faydalandığımız şey şu. Buradaki camın yansımasından aslında bir nevi faydalanıyoruz. Buradaki cam sayesinde ve ben siyah giyindiğim için buradaki siyah ip sayesinde de uzaktan bakıldığı zaman bu ip belli olmuyor. Pipeti buranın içine koyuyoruz abi, şişenin içine. Aynen bu şekilde. Şimdi buradaki şey çok basit. Bu sistem şu şekilde çalışıyor. Eğer buradaki makarayı çektiğim zaman yavaş bir şekilde yukarıya çıkıyor. Pipet yukarı çıkıyor. Ve pipet de yukarıya çıkıyor. Bıraktığım zaman da aşağıya iniyor. Eğer bunu çekmeyip şişeyi ileriye götürürsem yine aynı işlem oluyor. Şimdi burada 2 tane şey yapabilirsiniz. Birincisi, ben bunu mesela ayağıma koydum. İlk başta ayağımı ileriye doğru götürdüm ve o şekilde havaya kaldırdım pipeti. İkincisinde ise ayağımı sabit tuttum. Biraz şişeyi ileriye götürdüm. O şekilde yaptım. Yani burada tamamen size kalmış. İsterseniz bunu içinize koyarsınız. Bu şekilde şişeyi ileriye götürerek yaparsınız. Şöyle. İsterseniz de bunu çekersiniz arkadaşlar. Burada tamamen karar sizin. Peki sonra şeyi nasıl yaptım? Bu ipten nasıl kurtuldum? Şimdi elim burada. Burada açı çok önemli. Tam karşı tarafta olmalı. Yoksa şurada şey gözükür. İp gözükür. Şöyle. Bakın şu an mesela gözüküyordur. İleriye götürdünüz. Bu çıktı ya abi. Bu çıktığında, tam böyle ileriye doğru çıktığında alttan pipeti tuttum. Tamam. Bunu bıraktım. Şuradaki ipi kavradım ve çektim. Çektiğim zaman ip bantın altından çıktı. İpi içeriye bıraktım ve pipeti buraya koydum. Çok iyi. Bu kadar basit. Yani bunu Instagram'da yapabilirsiniz. İsterseniz dışarıda da yapabilirsiniz ama dışarıda yaptığınız zaman yakın plandan birine sakın bu kamışın alt tarafındaki bantı göstermeyin arkadaşlar. Daha çok güzel. Uygulayın arkadaşlar. Denersiniz zaten. Şöyle ayna karşısında bir iki itin şişeyi bakalım nasıl gözüküyor. Yapabilirsiniz. Çok da basit yapması. Siyah iple oluyor. Hadi o zaman. Sıradaki oyunu biz mi yapsak? Biz yapalım. Hadi bakalım. Biz yapalım. Bir tane biz yapalım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Wow. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi uzaktan sadece pipeti elimizi yaklaştırarak pipeti olduğu yerde döndürebiliyoruz. Eğer bu oyunun nasıl olduğunu merak ediyorsanız daha önce hemen link şurada görebilirsiniz. Yapmıştık arkadaşlar. Kalemle yapmıştık ve nasıl olduğunu gösteriyorduk. Restoranda nasıl yapabileceğinizi hemen bu pipetin nasıl hareket ettiğini orada görebilirsiniz. Aynısını kalemle yaptık orada. Evet, şimdi bir oyunu da biz göstermeyelim üstadım. Hadi yapalım. He? Yapalım. Evet. Arkadaşlar evet. Şimdi kısaca ondan da bir bahsetmek istiyoruz. Şimdi yorumlarda bizim en çok bu aralar Kıvanç'ta gördüğümüz şeylerden bir tanesi para uçurma oyununu yapmıştık. Sonra da bozuk para uçurmuştuk. Ve altına sürekli abi lütfen bunu da gösterin. Bunu göstermenizi istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada gösterdiğimiz oyunlar size genelde anonim oyunlar. Yani temel bazı hareketler. Fakat o yaptığımız oyunlar daha çok lisanslı oyunlar. Yani bu oyunu yapabilmeniz için o oyunun lisansını para verip satın almanız gerekiyor. Ya da oyunun malzemesini satın almanız gerekiyor. Hani o oyunları YouTube'da göstermemiz hem telif açısından bizim hem başımızı ağrıtır hem de aynı zamanda onu üreten insanlara bu bir haksızlık olur. Yanlış mıyım? Çok doğrusu. Ama şöyle bir şey yapacağız. Tabii ki hani biz de sonuçta size bazı oyunlar öğretiyoruz ve aynı zamanda da bazı gösterilerde size sergilemek istiyoruz. Sonuçta birçok profesyonel illüzyonist var ve bu profesyonel illüzyonistlerin de bu işten para kazandığını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Yani bütün her şeyi eğer burada açıklarsak o zaman böyle bir meslek kalmaz ve illüzyonistlerin hiçbir sırrı kalmaz. Sonuçta bizim asıl amacımız burada şuydu her zaman. Biz Kıvanç'la beraber bu sanata başladığımız zaman gerçekten bazen çok zorlandık arkadaşlar. Çünkü benim gibi benim yaşlarımdaki herkes çok zorlandı. Belli kaynaklara ulaşamıyordu. Ki tabii ki bu kaynaklara ulaşmak yine çok kolay değil ama biz burada siz bu işe ilk başta bir hobi olarak başlayın diye, bu işin bir başlangıcını yapın diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim öğrendiğimizin bir tık üstünde daha bir tık hızlısını şimdi sizlere anlatıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Eğer ben profesyonel illüzyonist olmak istiyorum diyorsanız ve gerçekten bu oyunları elde etmek istiyorsanız arkadaşlar biliyorsunuz sizlere deste vereceğimizi söylemiştik. Bir şekilde ulaştırabileceğimizi. Evet bir online bir Magic Shop açıyoruz yakın zamanda. Şu an maalesef ertelendi ve o online Magic Shop'ta gerçekten bunu yapmak isteyen arkadaşlarımız için bazı bu işte para uçurma gibi oyunlarımızda bulunacak. Eğer gerçekten almak istiyorlarsa oradan bu oyunun lisans hakkını vererek ulaşabilecekler. Biraz daha sabretin ama bu öğrendiğiniz oyunları da bir yandan yapmaya devam edin. Uygulayın, kendinizi geliştirin. O yüzden devamı çok güzel gelecektir. Evet şimdi bir tane de oyun biz yapalım. Sizlere. Tamam, Evet. hatta ben yapayım. Sen izleyenleri temsilen burada Tamam, ben bulunuyor. de sizi temsilen şey yapacağız. Dokunmadan cisimlere müdahale. Aynen. Elimde karışık bir deste var arkadaşlar. Gösteriyorum. Hiç önemli değil zaten. Hangi kartı aldın? Al bir tane kart Burak.
Al. Herkese göster. Benim görüp görmem önemli değil. Gördük mü? Süper. Koy kartını buraya. Desteği kapatıyorum. Aynen. Buraya bırakıyorum. Ve desteği bir daha hiç dokunmayacağım arkadaşlar. Şimdi dikkatlice izleyin. Bir dakika. Ne oldu? Yanımda fazladan borcam var. Vay. Ne bileyim üflemediğini. Ne kadar tedariklisin. Ne bileyim üflemediğini. Belki üflüyor. Belki üflüyor. Tamam, böyle de olur. Hazır mıyız? Hazırız. Gördüğün gibi deste ikiye ayrıldı. İçinden sadece bir tane kart ileri doğru çıktı. Borcamı tekrar veriyorum. Kullanırsın iyi günlerde. Burak, seçtiğin kart neydi? Seçtiğim kart kupa 8'di. Bayanlar baylar. Kupa 8. Ellerine sağlık. Çok Rica teşekkür ederim. ederim. Afiyet olsun. Çok güzel oldu. Öyle. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Valla burada videomuzun sonuna geldik. Eklemek istediğim bir şey var mı? Takipte kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız mutlu edersiniz bizi. Görüşmek üzere. Dikkat Sizleri edin. seviyoruz. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.